Merhaba dostlarım. Tarih 14 Ocak 2024. Çok soğuk bir kış günü. Ayaz var dışarıda. Donuyoruz. Bakın böyle giyindim. Yine de donuyor ellerim filan. Şöyle söyleyeyim. Yaşamakta olduğum küçük şehirden ayda bir İstanbul'a geliyorum. İstanbul'a gelmemek mümkün mü? İstanbul, ah İstanbul, hepimizin sevdası. Salkım salkım tan yelleri estiğinde, mavi patiskaları yıkan gemilerinle uzaktan seni düşünürüm. İstanbul. Binbir direkli Haliç'inde akşamlar, adalarında bahar, Süleymaniye'nde güneş. Hey ne güzelsin, kavgamızın şehri. İstanbul. Boşuna çekilmedi bunca acılar. Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle. Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla bekle. İstanbul. Buraya yerleştiğim ilk dönemde normal otomobilimle İstanbul'a gelip gidiyordum. O zamanlar yakıt 7 liraydı. Daha sonra çok kısa bir dönemde 7 liradan 30 liraya çıktı. 30 liraya çıktığı dönemde yani 500 lira gibi bir rakamla İstanbul'a gidip gelinebiliyorken bu rakam çok kısa sürede 1500 liraya çıktı. Bu bahsettiğim tarih 2 yıl oluyor. Şimdi daha da fazla. O dönemde hem İstanbul'daki eş dost arkadaşlar, tanıdıklar köysel, yöresel ürünlerden faydalansın diye hem de benim yol parama katkıda bulunsun diye buralardan köysel ürünler toplamaya başladım. O zamanlar biraz amatördüm. İlk 2-3 ay böyle amatörce farklı ürünleri denedim, araştırdım, irdeledim, kendim yedim, tükettim. Sonrasında bayağı tecrübe sahibi oldum. Bu ay 19. servisimi zannediyorum yapacağım. İlk gittiğim ayda 8 kalem ürün götürüyordum. Şimdilerde ise 70-80 kalem ürün götürüyorum. Biraz işe dönüştü. Sonra otomobilden sonra Volkswagen Transporter bir araç aldım. Birkaç ayda onunla yaptım. Onda tabii şöyle içine girince kafa eğik duruyor böyle. O biraz sıkıntı oluşturdu. Sonrasında zaten çok zamandır istediğim, her zaman içimde bir ukde kalmasını istemediğim, sürekli gönlümde olan karavan almaya niyetlendim. Allah nasip etti. Peugeot Boxer karavanımı aldım. Siz de biliyorsunuz. Karavanımın ismi Berzah. Şöyle göstereyim size. Evet ya, bu yolculukları Berzah'la yapıyoruz. Berzah'ın içinde buzdolabı var. Soğuk zincir ürünlerin sığan kısmını oraya koyuyorum. Zaten bir kısmını derin dondurucudan alıp getiriyorum. Onlar zaten 4-5 saatlik yolculukta bir sıkıntı olmuyor. Sonra dolap boşaldıkça dolaba atıyorum kalanları da. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Birkaç gün bile dolapta duruyorlar. Yolculuk da güzel oluyor. İstediğimiz yerde durabiliyoruz. Uykum gelirse, bir sıkıntı olursa yolun kenarına çekip bir yerde kestirebiliyorum. Gibi. Çok faydalı, çok memnunum karavan kullanmaktan. Henüz tam manasıyla karavancılık yapamadım ama o da olacak nasipse. Ufak tefek bir şeyler yapabildik. Evet, demem o ki yine bir İstanbul yolculuğu geldi çattı. İstanbul yolculuğuna çıkmadan önce karavanımı hazırlıyorum. Burada takriben bir ay süreyle sadece güneş panellerinden elektrik dolduruyor. Kullanmadığım zamanlarda doldur boşalt olmuyor. Tabii aküler biraz zayıflamış oluyor. Hele ki böyle kış günlerinde daha da sıkıntılı. Dün akşam karavanımı 220'ye bağladım. Şöyle göstereyim size. Evet, şöyle kısaca bir tanıtımını da yapayım. Peugeot Boxer aracım 15 metreküp. Dış kısımlarını bir anlatayım. Şurası buzdolabın menfezi. Buzdolabından çıkan sıcaklığı dışarı atıyor. Şöyle aracımı 220'ye bağladım akşam. Aküler bir kendine gelsin diye. Burada 220 elektrik girişi var karavanın. Şurada temiz su girişi var, kilitli.
Burası kasetli tuvaleti. Burası Truma'nın havalandırması. Truma ne derseniz sıcak hava, klima diyebiliriz. Yani iç ısıtıcı daha doğrusu. Onun hava bacası. Bunu açmamız gerekiyor. Burası da dış duş. Evet. Akşam 7.30'da bağladım. 220'ye. Bir 24 saat bağlamayı düşünüyorum. Çünkü akülerim biraz da zayıflamıştı. Şöyle yavaş yavaş aracın içine doğru girelim. Ben bir miktar yüklemeleri yaptım. Akşamdan yavaş yavaş yapıyorum. Meşhur Safranbolu lokumu sade. Şurası bakın invertör kısmım. 2 tane yüzlük jel aküm var. Karavanın biraz düzensiz tabii yol hali, yükleme durumundayım. Burası mutfağım. Yine göstereyim şurada. Şurada ikili ocağım var. Lavabom var. Daha temiz zamanda size göstereceğim. Evet. Çok özel köy yumurtası alabildim bir yerden. 3 koli kadar. Buralarda dolaplarım var. Burada sayar hurmalar var. Şurada televizyonum var. Üstte uydu antenim var. Kullanabiliyoruz. Şu anda bakın aküm %100 13.6. Burası yine bir dolap. Sigorta panelim burada. Bakın propolisli diş macunlarım. Serviste dağıtacağım. Yine Atomi'nin altın tozlu antibakteriyel diş fırçaları. Bakın burada derin donduruculu buzdolabım var. Şu anda boş, dolduruyorum. Buralarda ürünler var, doldurdum. Yavaş yavaş yerleştiriyorum. Akide şekeri var. Kestane balı var. Karadut reçeli, gül reçeli, değişik reçeller, kompostoluk, kızılcık, güvemeri, ikisinin karışımı, hurma pekmezi var. Kızılcık marmelatı, kuşburnu marmelatı, elma pekmezi, üzüm pekmezi, dut pekmezi, kızılcık, karadut özü, nar ekşisi, bal, saf pancar şekerinden yapılan glikoz içermeyen geleneksel bol tayinli Safranbolu helvası var. Spesiyel ürünüm. Çeşitli pekmezler falan hepsinden var. Malatya çekme tayin var. Safranbolu fıstıklı ve fındıklı lokumlarım var. Erişte ve tereyağları şuraya koyuyorum. Ürünleri şu anda dolduruyorum. Bu ay kahve de ekledim. 100 gramlık normal ve çifte kavrulmuş kahveler. Burası arka hekim. Henüz ürünleri tam doldurmadım. Bakın bol cevizli sucuk var. Şu kısımda banyo tuvalet var içeride. Şöyle açalım gösterelim bakın. Şöyle. Şurada duvar bandı düştü. Onu yaptıracağım. Işığı açık bıraktım dikkat ederseniz. Çünkü aküyü 220'ye bağlamıştım. Bir yerden bir tüketim olmasını istiyorum. Sürekli akü dolup şişmesin. Bir taraftan boşaltsın. Şurası benim kontrol panelim. Buradan iç ışıkları, su pompasını, kirli su göstergesi, temiz su göstergesi gibi şu şekilde bakın. Açtığımda devreye giriyor şöyle. Mesela temiz suyum aşağı yukarı yarım depo varmış. Pis su tankım tamamen boş. En son İstanbul'dan geldikten sonra temizleyip çok tertemiz şekilde bırakıyorum. Burada zaten hiç kullanmıyorum. Şimdi buradaki depomdaki bazı ürünleri de yükleyeceğim. Sonrasında soğuk zincir ürünlerimi rezerve ettirdim. Yarın
onları alıp direkt yola çıkacağım. Şöyle göstereyim size. Arabamdaki ürünleri liste yapıyorum. Bunları bilgisayarda çıktı alıyorum. Hangi üründen ne kadar yedek ürün bulunuyor yanımda listemde belli oluyor. Çünkü müşterilerimin siparişleri öncelikli. Sipariş listemdeki ürün kadar ürünün bir miktar fazlasını alabiliyorum yanıma. Onlar da satılırsa, daha müşterilerime ulaşmadan başka müşteriler ürünlerden isterlerse, el koymak isterlerse vermiyorum tabii. Çünkü rezerve edilmiş ürünler oluyor. Onun için listemde belli oluyor hangi ürünümden ne kadar fazla var. Onlardan da canlı satış dediğimiz şekilde satış olduğunda listemden düşüyorum. Bu şekilde en güzel şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Böyle ben yüklemeye devam edeyim. Hava soğuk. Birkaç tedarik için dışarı çıkacağım. Yarınki tedariklerimden önce bugün tedarik etmem gereken bazı ürünler de var. Şimdilik bana kolay gelsin. Biraz uğraşayım ben.